Merhabalar, hoş geldiniz. Sevilen bu model çalışmasını anlatacağım sizlere bugün. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir model. Ve hırkamızın büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu. Santim olarak ölçülerini videonun sonunda son haliyle verdim. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Ayrıca daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz onu da yine anlatmaya çalıştım videonun sonunda. Hırkamız için 2 tane ip kullanacağız. Arada da kapanması için bir tane çıt çıt diktim. İsterseniz sizler düğme detayıyla da kapatabilirsiniz. Onu da anlatmaya çalıştım nasıl yaparız. Kolay bir çalışma olacak. Daha önce zaten tulumunu yaptık, şapkasını yaptık. Şimdi de hırkasını çalışalım. Hep beraber kolay gelsin. İstediğiniz bebek ipiyle çalışabilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. Her zamanki ördüğümüz, kullandığımız bebek yünleriyle örgünüzü çalışabilirsiniz. 3,5-4 numaraya uygun. Kullanacağım şiş numaram 3,5 olacak. Benim elimin sıkılığına göre 3,5 numara uygun. Sizlerin örgüsü sıkı sıkı düşüyorsa, eliniz sıkıysa 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi 3,5 numaralı şişime 49 tane ilmeğimi attım. Ve burada hemen birinci sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi de örerek alacağım. Sıramızı tamamlayalım ters örgülerle. Örgümüzün ön yüzüne geçince hemen roba ayrımlarını yapmaya başlayacağız. Birinci sıramı ters örgülerle tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçmiş oldum. Örgümüzü düz örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Arada da tabii örnek çalışmamız olacak. Şimdi bu yakamızı 2 ön 49 olan ilmeğimizi 2 ön 9 kol 19 arka 9 kol 2 ön olarak ayırdık. Bu daire içine aldım 2 ilmeğim de sabit 2 düz ilmeğim olacak. Örgümün her ön yüzünde bu 2 düz ilmeğimin sağında solunda robamız yeterli uzunluğa gelene kadar gizli artırma yapacağım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi de örgüm boyunca örerek alacağım. Şimdi ön için 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz görüntü vererek gizli artırmamızı yaptık. Aradaki sabit ilmeğim olan 2 düzümü örüyorum. Ve bir gizli artırma yapıyorum. Kol için şimdi kol ilmeklerimi öreceğim. 9 düz örüyorum gizli artırmadan sonra. 1 2 9 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka için 19 ilmeğimi örüyorum. 1 2 18 19 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Şu daire için aldığım 2 düzlerim var ya. 1 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Kol için 9 ilmeğimi örüyorum. 1 2 Gizli artırmadan sonra kol için 9 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma, ön için kalan 2 düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün ters yüzünde hiçbir işlem yok. Artırdığım bu gizli artırmalar da dahil. Bütün örgümü ters örgüyle örüyorum arka tarafta. Sıramızı tamamlayalım ters örgüyle. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Bu aşamada örgümüzde kollarda ve arkada model kuracağız. 5 ve katlarından oluşuyor örneğimiz. Aynı zamanda örgümüzün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimizden sonra ve örgümün sonunda kalan 2 ilmeğimden önce gizli artırma yapacağım. Kruvaze yaka çalışmamı sağlamak için şu görüntüyü verebilmek için örgümün başındaki 2 ilmeği yanında zaten roba dibinde de artış yapacağımız için şu üçgen görüntüyü sağlamış olacağız. Yine örgümün sonunda 2 ilmeğimden önce gizli artışlara ulaşana kadar bu kruvaze kapanması için bu 2 ilmeğimizin yanında artırmalar yapacağız. Şimdi ön tarafta yeterli sayıda ilmek sayımız olmadığı için ön tarafta örnek kurmayacağız. Kolda, arkada da 2 tane örnek kurarak başlayacağız modelimizi yapmaya. Örgümün ilk ilmeğini de örerek alacağım örgüm boyunca. 1 2 ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapmam gerekiyor. Anlattığım gibi gizli artırmamı yaptım. Bir düz ördüm.
Ön için toplam 2, 4 tane ilmeğimi çalışmış oldum. Şurası da benim aradaki sabit 2 ilmeğim. Bunun dibinde, sağında, solunda gizli artırma yapıyorduk. Şimdi gizli artırmamı yapıyorum. Ve şu an şişimde 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Sabit 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Gizli artırmamı yaptım ve kol ilmeklerime gelmiş oldum. Burada model kuracağım dediğim gibi. Artırma ile beraber şu an şişimde 11 tane ilmeğim oldu. Modelimi tam ortaya olacak şekilde gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. Şişime şöyle doladım. Sizin ilmek tutuşunuz, dolama şekliniz nasılsa öyle yapabilirsiniz. Benim ilmek atışıma bu görüntüye takılmayın yani. Şişime doladıktan sonra yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp düz olarak kesiyorum. Şu görüntüyü sağlamak için. Şöyle dışa doğru bir kesim vermek istediğim için, sizin ilmekleriniz yönünü düzeltmeniz gerekmiyorsa bunu yapmazsınız. Ama benimle aynı şekilde ilmekleriniz aynı yöndeyse düzeltiyorsunuz. Modelimizi ilk kurarken bunu yapıyoruz. Dola, yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzelt, kes. Bu kadar. Bu kestiğim ilmek de dahil 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Sabit 2 düz ilmeğimi gördüm. Bunun dibinde bir gizli artırma. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka tarafta da yine model çalışacağız. Bunun için gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. Şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzeltip düz olarak kestim. Kestiğim ilmeği de sayıyorum ve 9 düz örmüş oluyorum. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle baktığımızda kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 8, 9. Şişime doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. 2 tane model kurmuş oldum. 2 modelimin arasında da şu kestiğim ilmekleri saydığımda 9 tane düzüm var. Şimdi roba çalışmama doğru bu kestiğim düzü de saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örmüş oldum. Bir gizli artırma, sabit 2 düz ilmeğim çünkü. Bunun dibinde artışlar yapmamız gerekiyor, gizli artırmalar. 1, 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimdeyim. Gizli artırmadan sonra 5 düz örüyorum. Bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Roba artışıma doğru yine sayayım sizin için. Kestiğim ilmekte saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör, bir gizli artırma, şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani zaten bir tane ilmek ördüm. Bir gizli artırma, 2 ilmeğimden önce gizli artırmamı yapmış oldum. Şimdi örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Gizli artırmalarımı şöyle kapalı olacak şekilde örüyorum tabii ki. Bunu biliyorsunuz. Modelimdeki artışıma geliyorum. O tabii ki şöyle delik olacak şekilde ters olarak örüyorum. Şurada. Arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Sabit 2 düz ilmeğime kadar 3 düzüm var. Onu örüyorum. Baktığımda ön taraf için 2, 4, 6 düz örmüş oldum. Bir gizli artırma, sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Model çalışmasına devam ediyoruz. Modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. Şimdi şu ajur çalışmama doğru 4 tane düz örüyorum burada. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Şuradaki ajurum var ya. Bunun yanındaki 2 ilmeği keseceğim ve onun yanındaki 2 ilmeği keseceğim. Şimdi 2 ilmeği şöyle sağa doğru kestim. Bir doladım.
Ajurlu ilmeğimi ördüm. Bir düz ördüm yani. Bir doladım. Burada yine ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Kesmemi yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Sizler ilmeklerinizin yönünü bu tarafta çevirmeniz gerekiyorsa burada çevirirsiniz. Şimdi kestikten sonra 400 ördüm. Kestiğim ilmek de dahil 1, 2, 3, 4, 5. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Şimdi arka taraftayım. Arka ilmeklerimdeyim. Burada da gizli artırmadan sonra 400 örüyorum. Saymasak şu görüntüyü görüyoruz ya, 5 ilmek. Şu delikli olan ilmeğim tam ortada. Bunun yanındaki 2 ilmeği keseceğim. Bunun yanındaki 2 ilmeği de keseceğim. Tabii ki şu aralarda dolamalar yapıyorum. Yani gizli artırmadan sonra 400 ördüm. 2 ilmeğimi kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü düzeltip kestim. Kestiğim ilmeği saymadan 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Zaten şu görüntüyü gördüm. Şu delikli ilmeğim, yanındaki 2 ilmeğim ve yanındaki ilmeğim 5 ilmeğim. Baktığımda da şu kestiğim ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip kestim. Roba artışına doğru kestikten sonra 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Bir gizli artırma, çünkü sabit 2 ilmeğimi gördüm. Sabit 2 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimdeyim. Burada da 1, 2, 3, 4. Gizli artırmadan sonra 400 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 3 düz örmüş oldum. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta hiçbir işlem yok. Arka yüzde bütün ilmekleri örelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Modelimdeki şöyle delikli görüntü oluyor. Buna dikkat edelim. Gizli artırmalar zaten yine kapalı şekilde düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. Sabit 2 ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Sayayım. Şöyle gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Gizli artırmadan sonra toplamda da 2, 4, 6, 8 düz ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerindeyim ve örnekteki son sıra ajur çalışmasındayım. Örneğimiz örgümüzün ön yüzünde çalışmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, şu ilmeğimi de örüyorum, 7. Şuradaki görüntü var ya, şu V gibi kesik hat olan görüntüden önceki 2 ilmeğimi kesiyorum. O şekilde anlayabilirsiniz. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu 2 ilmeği kesiyorum. 3. sıra modeldeki katım açıldı, onu düzeltmem gerekiyor. Modeldeki 3. çalışmam da bu şekilde oluyor. Bunu kestim. Şuradaki görüntümden önceki 2 ilmeğimi kestim. Ve kestikten sonra 1, 2,
6 düz ördüm. Şu roba artışı da artık belli oluyor aslında. Bu iki sabit ilmeğim sizin için saydım. Kestiğim ilmek dahil 7 düz örmüş oldum. Bir gizli artırma, aradaki 2 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Şimdi arka delime doğru gizli artırmadan sonra 7 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şu modelimdeki şu ilmeği de ördüm. At gibi duran görüntüden önceki şu iki ilmeğimin yönünü düzeltip bu ikisini keseceğimi anlıyorum. Tabi şurada bir dolama yapıyorum. Pardon. Bir doladım. Yanındaki iki ilmeği bir alıp kestim. Kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu iki ilmeğimi keseceğimi anlıyorum. Bir doladım. İkisinin yönünü düzeltip bir alıp kestim. Şuradaki rob artışına doğru örüyorum şimdi. Kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 düz ördüm. Kestiğim ilmekle beraber 7 düz. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol modelimdeyim. Kol modelime doğru 1 2 3 4 5 6 şöyle bakıyoruz. 7. Şu iki ilmeği keseceğim. İlmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Bir doluyorum tabii ki. Sonra bu iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve üçüncü sıra modelimi çalışmış oldum. Kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 düzümü ördüm. Şu sabit 2 düzümü gördüm zaten. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimde 2 düzüm kalana kadar örüyorum. Kestikten pardon, gizli artırmadan sonra 1 2 5 düz örmüş oldum. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Şimdi burada modelimizi tamamlamış olduk. Modelimizin arasında ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Bir detay olmayacak. Sadece şu örgümüzün tabii ki başındaki ve sonundaki iki düz ilmeğimizin yanında artırma yapıyoruz. Roba artışları için olan bu iki sabit ilmeğim de ön yüzde artışlar yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzüne geçtim. İlk iki ilmeği örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Aradaki sabit ilmeğime kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. İki düz ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, yine bir daha sayacağım. 2 4 6 8 10. Gizli artırma ile beraber 11 ilmeğim oldu. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimde diğer 2 düzüme kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi modeli tamamladık. Arka yüzden geçerken bir sıra oldu. Buradan geçiyorum. İkinci sıramızı örmüş oluyoruz. Aradaki sıralarımız 7 sıra olacak. Tam 8. sırada örgümüzde yine ön yüzünde yerini değiştirerek tekrar yeniden model çalışacağız. Burada modeli kurduk. Arka yüzden ördük. Birinci sırayı çalışmış olduk. Şimdi ön yüzden geçiyorum. İkinci sıra olarak sayıyoruz bunu. Düz örgülerle ilerliyorum. 2 sabit ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma. 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şu 2 düz hattıma kadar. Yine onun dibinde, sağında, solunda artırmalar. Roba artışımı yaptıktan sonra arka ilmeklerimi de hepsini düz olarak ördüm. Yine sabit 2 ilmeğimi gördüğümde sağında, solunda artırma yaptım. Kol ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Burada da 2 düz ilmeğim sağında, solunda artırmalar, devam ettim. Şişimde 2 ilmeğimden önce yine gizli artırmamı yaptım. Sıramızı örgümüzün her ön yüzünde bu şekilde çalışacağız. Zaten örnek arası ön yüzden düz olan çalışma detayındayız şu anda.
Arka yüzde zaten bir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıraları tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Örgümün ön yüzünden düz arka yüzünden ters olarak. Tabi bahsettiğim artırmalar yapmaya devam ettim örgümün ön yüzünde. Ve aradaki sıralarım da en son modeli burada bitiriyoruz ya. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüğümüz sırayı birinci sıra olarak sayıyorum. Şurası. Şu model bitimin üzerindeki ters sıramı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş olduk. Örgümün ön yüzünden 8. sırayı geçerken tekrar yeniden model kuracağız. Ama yerlerini değiştirerek ön tarafta da artık çalışacağız. Kolda da 2 tane çalışacağız. Bir önceki modelimizi sağına soluna yerleştirecek şekilde burada beraber devam edelim. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanında gizli artırmamı yapmaya devam ediyorum. Bu gizli artırmamı da sayarak 8 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. Yanındaki ilmeklerimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 sabit ilmeğime kadar örüyorum. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. Kestiğim ilmeği de saydığımda 7 düz çalışmış oldum. Bir gizli artırma. Çünkü 2 sabit ilmeğimi gördüm. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Burada ön taraf için modelimizi kurmuş olduk. Şimdi yine bu örneğimizi sağına soluna yerleştireceğiz. Burada da gizli artırmadan sonra 6 düz öreceğim. 1, 2, artırmadan sonra 6 ilmek düzümü ördüm. Aslında saymadan da tekrar yeni modelimizi nasıl kurarız onu size anlatmaya çalışacağım. Bizim örneğimiz biliyorsunuz 5 ilmekten oluşuyordu. 5 ve katlarından. Şöyle bir önceki modelime aşağı doğru baktığımda belli oluyor zaten. Şuradaki 5 ilmeğimi, örneğimdeki ilmeklerimi buluyorum. Bunun en orta noktası da şu ilmeğim oluyor. Onu da aşağı doğru indiğimde şu ajurlu yer var ya. Örneğimin en orta noktası burası. Burayı ben baz alarak şimdi modelimi kuracağım. Şurası benim örneğimin ortası ya. Biliyorsunuz iki örneğimin ortasında da kestiğim ilmekle beraber 9 tane ilmeğim oluyordu. Şimdi bu benim orta ilmeğim olduğuna göre, bir önceki örneğimdeki orta ilmeğim olduğuna göre ileri doğru 4 ilmek sayacağım. Yine onun soluna doğru da 4 ilmek sayacağım. Ortadaki 9 ilmeğimi bulmuş olacağım. Şu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum ya. Kestiğim ilmeği de saydığımda 9 ilmek dediğim için şu şekilde baktığımda bunu 1 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. ilmeğim benim. Şu ortadaki 5. ilmeğim örgümün bir önceki modelimin tam ortası. Yani bunun hemen yanına model kuracağımı anlıyorum. Şöyle ki bu ajurlu ilmeğimden ileri doğru 5 ilmeğimi gördüğümde yeni model kuracağımı anlıyorum. 5 ilmek diyorum çünkü şu 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz ya, bunu 1 olarak sayıyorum. Burada 4 ilmek olduğumu düşünüyorum. Ortadaki ilmeğimi saymadan diğer tarafa doğru 4 ilmek olduğunu görüyorum. Ve burada model çalışacağımı anlıyorum. Şöyle ki hemen şu ajurlu ilmeğimden yukarı doğru baktığımda şöyle de ileri doğru saydığımda burada benim 5 ilmeğim var ya, doluyorum. 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kestim. İşte bu benim 1 ilmek olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği saydığımda aşağı doğru hemen kontrol edelim. Şu ajurlu yere geldiğimde doğru yolda olduğumu anlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Böylelikle örneğimizi sağına soluna ortalamış bir şekilde yerleştirmiş olduğumuzu anlıyoruz. Burada şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip burada da modelimi kurmuş oldum. Bu kestiğim ilmekten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırmadan sonra yine biz örneği yerleştirmesini anlayana kadar yine sayı vereceğim size. 6 tane düz örüyorum burada da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine kontrol edelim. Bir önceki örneğimin en orta noktasına bakıyorum. Şu benim ortadaki ilmeğin. İleri doğru 5 ilmeğimi saymam gerekiyordu. Şu aslında 1 ilmek olarak sayıyorum. Yani aslında 4 ilmek. Şişime doladım. İkisinin yönünü düzeltip kesiyorum. 1.
Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi ördüğümde aşağı doğru kontrol ettiğimde ajurlu ilmeğimi ördüysem doğru yoldayım. 5, 6, 7, 8, 9. Şişime doladım. Tekrar model kuruyorum çünkü 2 ilmeğin yönünü düzeltip kestim. Bu ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5. ilmeğimi ördüğümde aşağı doğru bakıyorum. Evet. 6, 7, 8, 9. Doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzümü ördüm ve gizli artırma yapacağım yeri gördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Arka tarafta da 1, 2, 3 tane model çalışmış olduk. Yine burada gizli artırmadan sonra 6 düz örüyorum. Altı düzümü ördüm. Saymasam da artık modelimi nasıl kuracağımı buldum. Hemen aşağıdaki modelimin en ortasını takip ediyorum. Şu orta ilmeğim. İleri doğru 5 ilmeğimi sayıyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 9 düzümü ördüm. Kestiğim ilmeği de sayarak bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Koldaki örneklerimi de çalışmış oldum. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzümü ördüm. Şu aradaki sabit 2 düzümü gördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma, ön tarafı örüyorum şimdi. Ve gizli artırmadan sonra 7 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 7 düzüm ördüm. Bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Kesiyorum. Bu ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gizli artırmamı yaptım. 6, 7, 8. Simetrik oldu. Diğer tarafta ne yapmıştık? Hemen modeli kurarken başta 8 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8 doladık. Sonra kesmemizi yaptık. Burada da yine simetrik oldu. Yine 2, 4, 6, 8. Burada da dolama ilmeğim. Şimdi arka yüzden nasıl olsa modeli kurduk artık. Daha rahat ilerleyeceğiz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzünde örnek çalışmamıza devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 düzümü ördüm. Yanında hemen gizli artırmamı yaptım. Gizli artırmayla beraber başta 7 düz ördüm. Yanında hemen 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Şu delikli olan ilmeğim var ya, onu ördüm. Bir düz ördüm. Bir dola. Yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve şu aradaki sabit 2 ilmeğime kadar kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 düz ör. Bir gizli artırma. Şuradaki yere kadar ilerliyorum. Şuraya görene kadar öreceğim. Yine sayacağım tabi. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Şurası benim modelimdeki 5 ilmeğim. Hemen yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Arada kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. Şu modelime geldim. Yanında 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Sabit ilmeğime kadar kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Şöyle gizli artırmamı yaptım. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Modelime doğru yine 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm.
Örneğimi gördüm. İkisini bir alıp kesiyorum. Bir dola, şu ortadaki ajurlu olan ilmeğimi örüyorum. Bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir kesiyorum. İki modelimin arasında kestikten sonra 5 düz örüyorum bu aşamada. 1 2 3 4 5 modelimi gördüm zaten. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Yine arada kestikten sonra 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 modelimi gördüm. Saymasam da belli oluyor aslında. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Sabit ilmeğimi kadar kestikten sonra bu ilmeği saymadan 1 2 3 4 5 düzümü ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 sabit ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arkadaki modelimizdeki yeri çalıştık. Şimdi kol ilmeklerimdeyim. Gizli artırmamı yaptım. 1 2 4 5 düzümü ördüm. Modelimi gördüm zaten. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra diğer modelime kadar 5 düz örüyorum. Koldaki modelimi de tamamladım. Şimdi kestikten sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön taraftaki modelime doğru gizli artırmadan sonra 1 2 6 düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yanındaki 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Şişimde 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma, kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Örneğimizdeki ikinci aşama yerini de çalıştık. Şimdi arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde model çalışmamızın son sırasını yapalım. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Gizli artırmayı da saydığımda 3 4 5 6 7 8 9 şu ilmeğimi de örüyorum. 10. Gizli artırma ile beraber 2 4 6 8 10 ilmek ördüm. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şöyle ikisini bir alıp kestim. İki sabit ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Buradaki modelime doğru sayacağım. Gizli artırmadan sonra 1 2 4 5 6 7 8 bir doladım. Şu hattım var ya, bunun önündeki 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra, daha doğrusu ilk modeli kurarken kestiğim ilmeği de saydığımda 9 örüyorduk, sonra dola kes yapıyorduk ya, aynı şey oluyor bu 3. sırada modelimizi geçerken. Şimdi kestiğim ilmeği de saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimizi örüyoruz. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü çevir, kes. Ön ve kol için modeli tamamlamış olduk. Aradaki sabit 2 ilmeğime kadar düz olarak örüyorum.
Yine saydığımda kestiğim ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek örmüş oldum. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 7, 8 düz örmüş oldum. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Bunu da saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 9 tane öreceğim. 1, aradaki 2 sabit ilmeğime kadar örüyorum. Yine sayayım. Bu kestiğim ilmekle saydığımda 1, 2, 3, 4, 8 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma, örneğime doğru yine gizli artırmadan sonra 1, 8 düz örmüş oldum. Şu hattımdan önceki 2 ilmeği de görünce hem sayıyorum hem nerede keseceğimizi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kesiyorum. Yine bu kestiğim ilmeği de saydığımda 9 düz örüyorum. 1, 9 düzümü ördüm. Zaten keseceğim ilmekler de belli. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kestim ve aradaki sabit 2 ilmeğime kadar kestiğim ilmeği de saydığımda 1, 8 düz ördüm. Bir gizli artırma. 2 düz ördüm. Bir gizli artırma. Gizli artırmadan sonra 1, 8, 9 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kestim. Modelimizi artık tamamladık. Ön tarafta dahil. Şimdi 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. İki ilmeğim kaldı. Ondan önce bir gizli artırma, kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden bütün sıramı ters örgüyle örüyorum ve o birinci sıram olmuş oluyor. Ondan sonra sayarak arada 7 sıra örüyoruz. Tekrar 8. sırada örneğimizin yerini değiştirerek model kuruyoruz. Sıralarımı tamamladım. Arka yüzden baktığımda en son modeli kurdum. Hemen tepesindeki ters sıramı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra tersim olmuş görünüyor. Modelimi yerini değiştirerek tekrar 3. örnek çalışmasını yapacağız. 1, 2, 3. örnek çalışmasını yapacağız. Baştan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanında gizli artırmamı yaptım ve model kuracağım yere doğru ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gizli artırma ile beraber 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi hemen bakalım. Şu benim bir önceki örneğimin en orta ilmeğim. İleri doğru 5 ilmeğimi gördüm. Burada örnek kuracağım anlıyorum. Şişime doladım. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Şöyle ortadaki ilmeğimden ileri doğru baktığımda işte burada 4 ilmek olduğunu, bu 2 ilmeği bir alıp kestiğim için 4 ilmek olarak kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin bir önceki ilmeğimin tam ortasına denk gelmesi gerekiyor. 5, 6, 7, 8, 9. Kestiğim ilmekle beraber 9 düzümü ördüm. Şişime bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip tekrar örneğimi kurmuş oldum. Aradaki 2 düzüme geldim. Burada gizli artırmamı yapıyorum. Bakalım kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 8 düz ördüm. Gizli artırmamı yaptım.
2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerim modelimdeki orta ilmeğime bakıyorum. Şurası benim orta ilmeğim. İleri doğru 5 ilmeğimi buluyorum. Şurada model çalışacağım. Şurada ilmek dolacağım yani 2, 4, 6, 7. Doladıktan sonra 7 düz öreceğim. Yedi düzümü ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi ördüm. Aşağı doğru kontrol ettiğimde bu ajurlu ilmeğimi ördüğümü görüyorum. Doğru yolda olduğumu anlıyorum. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 9 düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Aradaki 2 sabit ilmeğime doğru düz olarak örüyorum. Kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 7. 7 düz ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Yine koldaki modelimi de yerleştirmiş oldum. 1, 2, 3 tane. Arka taraftayım. Burada modelimi yerleştireceğim. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 7 düz ördüm. Hemen kontrol ediyorum. Aşağıdaki örneğimin en orta noktasını buluyorum. İleri doğru 5 ilmeğimi görüyorum. Bir dola, yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 9 düz sayıyorum. 2, 3, doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini beraber kesiyorum. Bu şekilde takip ettiğimizde zaten bir önceki iki modelimin tam ortasına denk geliyor yeni kurduğum örneğim. Şimdi sayarak yerleştirerek ilerleyelim. Her örneği göstermeyeyim. Sizin de anladığınızı düşünüyorum. Şimdi burada en son örneğimi kurduktan sonra kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 7 ilmek düz ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Koldaki örneklerimi yerleştiriyorum. Arkada da 1, 2, 3, 4 tane örnek çalışmış olduk. 7 düz örüyorum. 7 düzümü ördüm. Kontrol ediyorum. Şu ortadaki ileri doğru 5 ilmeğim var. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Kesiyorum. Gizli artırmamı yaptım. Aradaki sabit 2 ilmeğimi gördüm. Yine burada kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 7 düz ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırmadan sonra 8 düz ördüm. Bir önceki sıramı takip ettiğimde şu ön tarafta 5 ilmeğim var. Bir dolan. 2 ilmeğin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim. 1, 2, 3, 9 düz ördüm. Kestiğim ilmek de dahil. Doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Ve şişimde 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Ve bu sırada modelimizi tekrar örneğimizi kurmuş olduk. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum.
Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Örneğimdeki ikinci sıra aşamadayım. Baştan 2 ilmeğimi ördüm. Yanında gizli artırmamı yaptım. Örneğimdeki çalışacağım yere kadar gelmiş. Şu görüntüyü görene kadar, şu ortadaki delikli görüntümün önündeki 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örüyorum. Burada da gizli artırmayla beraber 2, 4, 6, 8 düz örmüş oldum. Şimdi bu 8 düzden sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola. Bir düz ör, bir dola. Buradaki 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra 2 model arasında 5 düz örüyorduk. Onu sayarak takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. 2, 3, 4, 5. Saymasak da zaten şu görüntüyü gördüğümde burada kesme dolama yapacağımı anlıyorum. Bu delikli görüntünün önündeki 2 ilmeği kestim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Bu 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Yedi düz ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Sabit 2 ilmeğimi ördüm. Burada da ikinci sırada modelimiz için çalışmış olduk. 2 ilmeğimi ördükten sonra bir gizli artırma yapıyorum. 6 düz örüyorum. 6 düzümü ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Zaten örnekleri kurduğumuz noktalar belli. Keseceğimiz, dolayacağımız yerleri de biliyoruz. Bu 2 düz ilmeğimizin sağında solunda gizli artırma yapıyoruz. Devam edelim. Ön tarafta da yine örneğimizi çalışıyoruz. Son 2 ilmeğimizden önce gizli artırmamızı yapıyoruz. Arka sıradan hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzde model için 3. aşamayı geçerken yine göstereyim size. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştan 2 ilmeğimi ördüm. Yanında gizli artırmamı yaptım. İlerledim. Modelim için 3. aşama çalışmasını yapacağız yine. Ve gizli artırmayı da saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şu modelimizdeki şu ajurlu ilmeği de örmüş oluyoruz. 11 ilmek örmüş olduk. Zaten söylediğim gibi şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeği kesiyorum. Tabi bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. Bu haliyle örnek çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Kestikten sonra aynı modeli ilk kurduğumuz gibi kestiğimiz ilmeği de sayarak 9 düz örüyoruz. Bu ilmeğin 9 ilmek ördüm. Şişime doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İlmeğimi kestim. Aradaki sabit ilmeğime kadar örüyorum. Dokuz düz ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Yine şu ajurlu ilmeği de örene kadar ilerliyorum. Gizli artırmadan sonra 9 düz ördüm. Şişime doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 2, 9 düz ördüm. Doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Bu şekilde bu sıralamayla örüyoruz. Bu sırada zaten modelimizi tamamlamış oluyoruz. Sonra aradaki düzleri çalışıyoruz. Örneğimin son sırasını tamamladıktan sonra aradaki ön yüzden düz, arka yüzden ters sıralarımı ördüm. Bu aradaki mesafeyi ön yüzden bakarak da şöyle anlayabiliriz. Şu ajurlu ilmeğimin hemen tepesindeki düzümden saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra önde düz görünüyor. Arka taraftan baktığımda da 7 sıra olduğunu söylemiştim. Şu tepedeki hemen tersimi de sayıyorum. 19 defa gizli artırma yapmış olduk. 20 defa dedim ama 19 defa bizim için yeterli olacak. 13-13,5 santim çalışmış olduk roba uzunluğumuzu. 19 defa gizli artırma yaptığımızı nasıl anlarız? Hemen şöyle hesaplayalım. Ön için 2 ilmeğimiz vardı.
Hemen burada örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde gizli artırma yapmaya başladık. 19 defa gizli artırmamızı yaptık. Da bir sıra sonra 2 ilmeğimden sonra ve önce artırma yapmaya başlamıştım. Dolayısıyla ön tarafta 18, şu 2 düz ilmeğin dibinde 19, önde de 2 ilmeğimiz vardı. Toplamda 39 ilmeğe ulaşınca biz yeterli uzunluğa geldiğimizi anlıyoruz. Zaten burada örnek kuracağız. Oradan da anlayabilirsiniz. Ve bu 2 sabit düz ilmeğime kadar ön taraf için şu anda 39 ilmeğim var. Tabi şimdi artık kolları örüp ilerleyeceğim. Şu an modelimizi de kuracağız. Ama ön taraftaki bu kruvaze çalışmamız için 2 ilmeğimizin yine yanında her iki tarafta da artırma yapmaya devam edeceğiz. Rob artışlarımız bitti. Bu ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Buna bir süre daha devam edeceğiz. Ve örnek kuracağız tabii. Burada örneğimi kuracağım. Buraya kadar 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördüm gizli artırmayla beraber. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip kestim. Bu ilmeği de sayarak ilerliyorum. 1, 9 düzümü ördüm. Bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 9 düz sayıyorum. Bir doladım. Kestim. 2 sabit düz ilmeğime kadar ilerliyorum. Kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 düz örmüş oldum. Bu aradaki 2 düzümün bir tanesini bedene, bir tanesini kola dahil edeceğiz. Her iki tarafta da o şekilde yapacağım. Buradaki 2 ilmeğimden bir tanesini kola, bir tanesini arkaya dahil edeceğim. Şimdi yardımcı şişe geçip sadece kol çalışmamı öreceğim. Sizler aynı şişle de devam edebilirsiniz. Ben anlatırken daha rahat olsun diye başka şişe geçtim şimdi. Kol çalışmama geldim. Tabi burada da modelimi kuracağım. Dokuz düz ördüm. Bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Dokuz düz ördüm. Kestiğim ilmekle beraber doladım ve kesmemi yaptım. Kolda 1, 2, 3, 4 tane örnek çalışmış olduk. Şimdi 2 sabit ilmeğime kadar ilerliyorum. Buradaki 2 düzümden bir tanesini de kola dahil edeceğim. Kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane de bu tarafta ilmeğim var. Örgümü çeviriyorum artık. İlerlemiyorum çünkü sadece kolu öreceğim. Arka yüzden bütün sıramızı ters olarak örelim. Ön yüzde tekrar devam edelim. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kol için 49 tane ilmeğim var. Şimdi örgümün ön yüzünde modelime doğru ilerliyorum. 3, 7 düz ördüm. Şimdi örneğimin ikinci sırasındayım. Buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Bir dola, şu ajurlu olan ilmeğimi bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip örüyorum. Kestikten sonra 5 düz örüyorum. Saymasam da zaten şurayı gördüğümde bu 2 ilmeği kesiyorum. Dola, düz ör, dola, 2 ilmeği kesiyorum. Bu sırayı böyle geçelim. Arka yüzden de ters örüyoruz. Tekrar 3. sırada modelimizi yine uygulamasını biliyoruz. Bu sıraları tamamlayalım.
Yeniden örnek yerleştireceğimiz yerde beraber devam edelim. Koldaki örnek çalışmamı tamamladım. Aradaki sıralarımı da ördüm. Yeniden model kaydırarak yapacağım yerdeyim. Yeni örneğimi çalışacağım yerdeyim. Bu defa şu hemen bu tarafta ben örnek çalışmayacağım. Şu ortaya doğru çalışacağım. Bunu da hesapladığımda ileri doğru 5 ilmek sayıyorum. Aslında bu 5 ilmeğimden 2 tanesini bir alıp kesiyorum ya, onu 4 olarak kabul ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi 5 ilmek saydım dediğimde şaşırmayın, o açıdan söylüyorum, tekrar ettim. İleri doğru da baktığımda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 düz öreceğim. ...14 düzümü ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Şimdi yine zaten sıralamayı biliyoruz. Burada örneğimizi bu şekilde kuruyoruz. Bu örneği tamamlıyoruz. Yine yerini değiştirerek ördüğümüzde de aynı şekilde oluyor. 9 tane örüyoruz, doluyoruz, kesiyoruz. Bir örneği tekrar yerini değiştirerek ördüğümüzde de ne yaptık burada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 düz ördük. Bu sıralama değişmeyecek. Bu sayı değişmeyecek. Kolumuz yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Kol ağzını, bilek kısmında kesme yapacağız tek sırada. Sonra 2 diş haroşa sırası öreceğiz. Kolumuzdaki çalışmayı tamamlamış olacağız. Yeterli uzunluğa geldim. Baktığımda 15,5-16 santim arası çalışmış oldum. Örneklerime de baktığımda şu hemen yakanın dibinden 1, 2, 3, 4 tane örnek çalışmış oldum. Bu örnekten sonra aradaki düzlerimi yine normal ördüm. 7 sıramı tamamladım. Şimdi burada lastik çalışmasına geçmeden önce lastik çalışmam 2 diş haroşayla olacak. Bir sırada kesme yapacağım. 49 ilmeğimi 14 ilmek eksilterek 35 ilmeğe düşeceğim. Ben şimdi örgümün arka yüzünden geçerken ters örgülerimin içinde kesmelerimi yapacağım. Ön yüzde benim haroşamı örerken zaten direkt haroşa sıram oluşuyor. Haroşaların düz örgüyle ören arkadaşlarım karar verebilirler. Ön yüzden, arka yüzden istedikleri taraftan örgüleri kesebilirler. Sonuç olarak 2 diş haroşamızı 35, 36, 34 ilmek gibi düşürdüğümüz ilmek sayısıyla tamamlamamız bizim için yeterli. Şimdi 2 ördüm. Hemen yanından 2 ilmeği bir alıp kestim. 1 ördüm. Hemen yanında 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 ördüm. 1 kestim. Bu arada kaç tane ördüğümün bir önemi yok. Önemli olan 14-15 tane ilmek eksiltmek. Şimdi 2 tane örüyorum. Eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Eksiltiyorum. Böyle böyle 14 ilmeğimizi eksiltelim. Bu sırayı tamamlayalım. Eksilttim. İlmeklerimi eksilttim. 35 ilmeğe düşürdüm. Hemen haroşama başlıyorum. 2 sıra haroşa öreceğiz. Başka bir detay yok bu elimizde kalan ilmekleri. Sonra bütün ilmekleri kesiyoruz ve kol çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Benim haroşam oluşmaya başladı. 2 sıramı tamamlayıp ilmeklerimi kesiyorum. 2 diş haroşa sıramı ördüm. İlmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım ki kol altı dikişinde kullanmak için. Şimdi hemen şuradan ipimi bağlayacağım. Örgümde ilerlerken modelimi kurma sıramdaydı. Örgümün şu arka tarafı benim. Arkayı örerken modeli de yerleştirerek ilerleyeceğim. Kontrol ediyorum. Şöyle ipimi bağladığım yerden itibaren 2, 4, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Modelimi yerleştireceğim yerdeyim. Kontrol ettiğimde de doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 9 düz örüyorum. İlerledim. En son kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 6, 8, buradaki bir düzümü de
arkaya dahil ediyordum. Bu aradaki iki düzümden bir tanesi arkaya, bir tanesini kola dahil ediyordum. Ve yine baktığımda kestiğim ilmekle beraber 2, 4, 6, 8, 9 tane düzüm olmuş oluyor. Arka tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğim var ve arka ilmeklerimi saydığımda bu birer ilmekleri dahil etmiş haliyle 59 tane ilmeğim var. Şimdi kol çalışmamı öreceğim. Yine yardımcı şişimi alıyorum. Her tarafta olduğu gibi çalışacağız zaten. Baştan 2, 4, 6, 8, 9 düzümü ördüm. Yeniden model kuracağım yer burası. Şişime doluyorum. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. İlerledim. Kolda da 1, 2, 3, 4 tane örneğimi çalıştım. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzden sıramı ördüm. Tekrar örgümü çeviriyorum. Buradaki kol ilmeklerimi, bu 49 ilmeğimi diğer kolda olduğu gibi çalışıyorum. Örneklerimi çalışıyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar yapıyorum. Yine kol ağzında eksiltmemi yapıyorum. 2 sıra haroşamı örüyorum. Bütün ilmekleri kesiyorum. Sonra beden örgüsüyle devam edeceğiz. Bu kolu da tamamlayalım. Kol çalışmamı da tamamladım. İlmeklerimi kestim. İpimi yine biraz uzun bıraktım. Dikişte kullanmak için. Şimdi ön taraftan kolları ayırırken ne yaptık? Ön taraftan ilerledik. Modelimizi kurduk zaten. Buradaki kolu çalıştık. Bitirdikten sonra ipimi buradan bağladım. Modelimi yine arka tarafta kurduğum şu örgümün arkasındaki, sonra buradaki kolu çalıştım. Şimdi ipi buradan bağlamam gerekiyor. Bazen ipi nereden bağlayacağını şaşıran arkadaşlarım olduğu için tekrar ettim. Şu kısımdan ipimizi bağlıyoruz. Ve burada da yine modelimizi kuracağız. Diğer taraflarda kurduk. Şuradan hesapladığımda 10 ilmek düz öreceğim. Şişimde birinci ilmeğim var. 2, 3, ipimi doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Kestiğim ilmekle beraber 9 düz örüyorum. 1, 9 düzümü ördüm. İpimi doladım. 2 ilmeğimi bir alıp kestim. Yine kestiğim ilmekle beraber 9 düz sayıyorum. Dokuz düzümü ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip tekrar burada model kurmuş oldum. Şimdi şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Bu ön taraftaki 2 ilmeğimiz yanında artışlar yapmaya devam ediyoruz. Yeterli genişliğe gelene kadar. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Koltuk altı da birleşmiş olacak bu sırada. Tekrar ön yüzde devam edelim. Örgümün iç yüzünden ters sıramı tamamladım. Şöyle koltuk altında birleşmiş oldu. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Nasıl olsa örneğimizin kuruluşunu yaptık. Bu arada benimle aynı sayılarda çalışan arkadaşlarım koltuk altından itibaren örerken örneğimizin sıralamasında tam olarak denk geldi. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan bedenimizi öreceğiz. Tabi bu taraflarda 2 ilmeğimizin yanında yeterli genişliğe gelene kadar burada artırma yapacağız ama bu tarafta örneğimizin sıralamasında tam oturttuğumuz için olduğu gibi öreceğiz. Şimdi sırası geldiğinde modelimizi kuracağız. Koltuk altına gelen yerde bir örneğimizin daha olması gerekiyor.
gerekiyor ama bu ajurlu detay zaten şu birleşmeye denk geleceği için burada çalışmayacağız. Bunun bir önemi yok. İlerledikçe sırasını yerleştirerek zaten örneklerimizi çalışacağız. Benimle beraber aynı sayılarda örmeyip farklı sayıda çalışan arkadaşlarım koltuk altına ayırdıktan sonra, bu kol ayrımını yaptıktan sonra bedeni örerken yine örnek sıralamasına dikkat etsinler. Buna dikkat ederek bu roba uzunluğunu çalışsınlar. Alt tarafa geçtiğinde bir iki ilmek eksik veya fazla olur. Onu küçük hileyle ya kesersiniz ya gizli artırma yaparsınız. Yine örneğinizi sayısı denk geldiği gibi yerleştirerek yapmanız gerekiyor çünkü. Şimdi bizler ilerleyelim. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki gizli artırmamı yapıyorum. Örneğime doğru örüyorum. Şöyle baktığımda bu ajurlu ilmeğimin önündeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra arada 5 düz örüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten modelimi de gördüğünde bu ajurlu ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği keseceğim. Kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimi kesiyorum. Örneğimizin ikinci sırasını bu şekilde gidiyoruz. Zaten biliyoruz. İlerleyelim. Bu sırayı tek tek göstermeyeyim örnekte. Dediğim gibi bu koltuk altında bir uzunca bir düz örgümüz oluyor. Onun bir önemi yok. Buradaki kurduğumuz örneklerin ikinci aşamasını yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. İkinci aşama örneğindeki tamamlayarak arka yüzden de ters örgülerimi ördüm. Şu koltuk altındaki 2 örneğin arasındaki mesafeyi, ilmek sayısını söyleyeyim isterseniz. Kestiğim ilmeği saymadan, şunu saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğim var. Bu kestiğim ilmekleri saymadan benimle kıyaslayabilin diye söyledim. Baştan 2 ilmeğimi ördüm. Tabii yanında gizli artırma yapmaya devam ediyorum. Örgümün sonunda da aynı şeyi yapıyorum. 2 ilmeğim kalınca ondan önce gizli artırma yapıyorum. Bunu unutmayalım. Şimdi baştan 3. aşamadaki kesme dolamaya geldim. Şuraya kadar ilmekleri saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek örmüş oldum. Zaten keseceğim, dolacağım yeri görüyorum. Doladım. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve 2 ilmeği kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayınca 9 düzümüzü örüyoruz. Dokuz düzümü ördüm. Bir dola. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bu sıralamayla yine örüyoruz. Göstermeme gerek yok artık. Şurada zaten model yok. Buradaki örneklerimi çalışıyorum tek tek. Sıramı tamamlıyorum. Yine örgümün sonundaki 2 ilmeğimden önce gizli artırmamı yapıyorum. Ve model çalışmam bitmiş oluyor. Aradaki düzlerimi örüyorum. 7 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters çalışıyoruz ya, onu örüyorum. Bu 2 ilmeğin yanındaki artışlara yine devam. Tekrar model kurduğumuzda beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Şuradaki kruvaze çalışmam için yeterli genişliğe geldim. Şu anda örgümün bedeninde 151 tane ilmeğim var. Bu aşamadan sonra artık ön tarafta artırma yapmayacağım. Artırmaları tamamlamış olduk. Modelimizi çalışarak devam edeceğiz. Onun dışında bir ayrıntı yok zaten. Ve bu aşamada yeniden model kurma sırasındayım. Hemen kontrol ediyorum. Şurada modelimi kuracağım. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek başta öreceğim. Artık artırma yapmadan direkt örüyorum. 10 tane düzümü, sonra modelimi kuruyorum. On ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bu sıralamayla zaten örneğimi kuruyorum. Şöyle koltuk altına geldiğimde de şurada da sıramı takip ederek sayarak burada da örneklerimi yerleştiriyorum. Onun dışında bir de örgümüzde ilerleyelim.
Şimdi biraz ilerledim. Sizinle beraber başladım. Örneği tamamladım. Aradaki düzlerimi ördüm. Koltuk altında da modelimi yerleştirdiğimde şöyle bir görüntümüz oluştu. Zaten şişimizde 151 tane ilmeğimiz var. Artık artırma vesaire bir şey yapmadan olduğu gibi örüyoruz. Tekrar örnek çalışacağız. Bunu da yine sizinle beraber yapalım diye tekrar göstereceğim. Bir önceki örneğimi çalışırken baştan 10 düz örmüştüm. Sonra dola kes yapmıştık. Şimdi burada şunun önüne çalışmayacağım. Şu iki örneğimin ortasına çalışacağım. Sizler isterseniz buraya da yapabilirsiniz. Bu defa başta 15 ilmek düz örüyorum. 15 düzümü ördüm, doladım. Yanındaki ilmeklerimi kesiyorum. Bu sıralamayla devam ediyoruz. Zaten bir sonraki örneğimi tekrar yerleştirdiğimde yine aynı şekilde olacak. 10 ilmek düz öreceğim. Dola kes yapacağım. Tekrar modelimi kurduğumda yine aynı sayıda denk gelecek. Burada olduğu gibi içeriye doğru olan başlayacağım örneği de 15 düz öreceğim. Dola kes yapacağım. Zaten örneğimizi yerleştirmeyi de anladık. Yeterli uzunluğa gelene kadar örgümüzde bizler ilerleyelim. Yine sonra beraber devam edelim. Tamamladım. Yeterli uzunluğa geldim. Sizler isterseniz tercihinize göre 1-2 santim daha uzun çalışabilirsiniz ama hırkamın genişliğine göre bu uzunluk benim için yeterli. Kol altından ölçtüğümde de 18 santim çalışmış olduk. Örneklerime baktığımda da şu pat çalışmasına yakın 2 tane örneğim görünüyor. En son model çalışmamdan sonra yine 7 sıra ters sıramı ördüm ve etek ucundaki 2 sıra haroşa çalışmamı yapacağım. Şöyle kol ağzında olduğu gibi ben kol altı dikişimi de yaptım. Kenar tığlama detayını da hemen kolda çalıştım. Bizler de 2 sıra etek ucunda bu var olan bütün ilmekleri hiçbir değişiklik yapmadan 151 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz şişimizde. 2 sıra haroşamızı örelim. Bütün ilmekleri kesiyoruz. Sonra yine kenar tığlaması için beraber devam edelim. Tamamladım. 2 sıra haroşamı çalıştım. 2 diş haroşa sırası olacak şekilde ön yüzden arka yüzden. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi koparmıyorum. Hemen tığ çalışmasına başlayalım ipimi koparmadan. Kullanacağım tığımda 2 milim olacak. Sizlerin eli hangi kalınlıkla rahat ediyorsa örgü çalışırken o kalınlıktaki tığla çalışabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum. Burada 4 zincir atıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonra altına hemen dibine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane yapıyorum sık iğnemi. Sırasını takip ederek 2, 3 tane sık iğnemi çalıştım. Çok sıkmıyorum. Rahat bir şekilde örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonra hemen bu dibindeki 2 tel var ya, bu 2 telin içinden girip sonra da ilmeğimin içinden çıkıyorum. Yanından takip ediyorum. 3 tane sık iğne. Dört tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dibindeki şu gördüğüm 2 telin içinden giriyorum. Sonra ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Devam ediyorum. 4 zincirimi çektim. Dibindeki bu 2 telden girdim. Tekrar ilmeğin içinden çıktım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu teknikle örgümüzün bütün çevresini hırkamın bütün çevresini tığ ile tamamladım. Burada zaten bağcık çalışmasıyla birleştireceğiz. Buradaki kapanmayı da benim gibi çıt çıt dikebilirsiniz. Karşılıklı da gelecek şekilde ipin kendi katını açarak ince bir dikiş ile çıt çıtımı diktim. Sizler düğme yardımıyla da burayı kapatabilirsiniz. Çevresini geçerken
bu tığ ile yaptığımız detayda. Mesela düğmenizin büyüklüğüne göre biz burada 4 zincir çekiyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz ya. 4 zincir değil de 7-8 zincir çekersiniz. Sonra bu sıralamayı takip edersiniz. Bir tane de şuraya düğme dikeceğinizi düşünün. İçeriye düğme diktiğimizi düşünün. Buradaki 4 zincir yerine 7-8 zincir çekersiniz. Dediğim gibi düğmenin büyüklüğüne göre. İki yerde bunu çalıştığınızda birit gibi yapıp sonra düğme detayıyla kapatırsınız. Şimdi bağcığımızı çalışacağız. Bağcığımızı da yine tığ yardımıyla yapacağız. İçerideki kruvaze çalışmamın en uç kısmından, artırmalarımı bitirdiğim noktadan buradan çalıştım ben. Ve yaklaşık 40 santim uzunluğunda yaptım. Bu uzunluğu siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bağcık çalışması için önce ipimin ucunu biraz uzun bırakacağım. 1 metre kadar. 1 metreyi biraz geçik diyebilirim. Şöyle bir uzunlukta ip bıraktım. Ve buradan başlayacağım. Tabii şimdi bu bağcığımı kapattığımda hangi ajuruma denk geliyorsa, mesela benim şu 3. ajuruma denk geliyor. Buradan içeri çeviriyorum. Bu denk gelen ajurumun kenarından uygun yerden giriyorum. Şöyle 2 telini alacağım. Buraya hemen bağcığımı çalışacağım. Dış yüzüne de yapabilirsiniz. Ben iç yüzünde kalsın istediğim için buradan çalışacağım. İpimi buradan geçiriyorum. Dediğim gibi ucunu biraz uzun bıraktım. Şimdi bir zincir çekelim. Sonra uzun bıraktığım ipi sürekli tığımın üzerine dolayacağım. Doladım. 2 ilmeğimin içinden geçirdim. Böyle 2 ilmek oluşmuş oldu. İkisinin içinden geçirerek yapıyorum. Başka bir detay yok. Sizler nasıl kolayınıza geliyorsa bildiğiniz bağcık çalışması da yapabilirsiniz. Fark etmez. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz bu ucunda bıraktığınız ip bitene kadar yapabilirsiniz. Bağcığım yeterli uzunluğa geldi. Zaten ucundaki ipim de bitti. Şöyle bir zincir çekeceğim. Bir tane daha. İpimi burada kesebilirim. Bu iki ucuna bir düğüm atacağım. İçerideki yaptığımız bağcığı bu yakın olan ajurumun içinden geçiriyorum. Herhangi bir delikli olan görüntünün içinden geçirelim. Diğer ucumu da aynı şekilde. Son haliyle santim ölçülerini vereceğim. Genişliği 25 santim. Yakadan etek ucuna olan boy uzunluğu 28 santim. Omuzdan kol ucuna kadar uzunluğu yine 28 santim. Kol altından ölçtüğümde 18 santim. Yine kol altından bu etek ucuna kadar baktığımda da 18 santim çalışmış olduk. Biraz daha büyük nasıl yaparız? Yine onu size anlatmaya çalışacağım. Bizler hırkamıza 49 ilmek atarak başlamıştık. Dağılımlarını da bu şekilde yapmıştık. Hırkasını büyütmek isteyen arkadaşlarım kollara ve arkaya ekleme yapıyorlar. Ön taraf ve şu aradaki iki sabit ilmeğim aynı şekilde kalıyor. Büyütmek isteyen arkadaşlarım kollara isterse ikişer ilmek eklediğinde 11 ilmek, arkaya da 19 değil 21 ilmek eklediğinde 55 ilmekle hırkalarını başlayabilirler. Tabi roba uzunluğunu biz 19 sıra yapmıştık. Bunu 20 sıra 21 sıra yaparsınız. Tabii ki bu ajur çalışmasını bedene geçtiğimizde sıralamasını çalışmasını bedende uygun olacak şekilde artırmalarınıza dikkat ederek yaparsınız. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım kollara 4 eklerler. Arkaya yine 4-5 ilmek eklersiniz. Kollara 4. Bu haliyle de 9 değil de 13. Arka 19 değil de 23. Kol yine 13 olduğunda 61 ilmek oluyor.
hırkalarını ona göre yaptığınızda, roboyu da uzun çalıştığınızda büyük olacaktır. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da yine kolda ve arka ilmek sayılarını eksik başladığında robo uzunluğunu da 19 değil de 17-18 yaptığında daha minik yeni doğan hırka çalışması yapmış olacaklar. Hırkamızı tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Zaten biz bunun tulum çalışmasını yapmıştık. Bere çalışmasını da yaptık. Buradan da faydalanarak buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Sizler de yaptığınız tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha farklı çalışmalarda abone olursanız yine beraber çalışmış oluruz. Abonelikler ücretsiz zaten. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.